Huzuru aradın. İnsanlarda aradın. Onlar geldi, gitti. Yine aynı boşluk kaldı. Başarıda aradın. O hedefi yakaladın. Ertesi gün yine aynı boşluk. Tatilde aradın. Alışverişte aradın. O yeni ilişkide aradın. Hiçbiri tutmadı. Şeyhülegber İbn Arabi Hazretleri o ürkütücü, o berraklık getiren gerçeği fısıldar. Huzuru yanlış adreste arıyorsun. Yorgunsun. Bunu çok iyi biliyorum. Ruhun yorgun, uykuların yarım. Ama sakın bunu bir bozulma, bir akıl hastalığı sanma. Sen hasta değilsin. Ruhun asıl vatanından uzak düşmüş bir gariptir. Bu içindeki fırtına bir ceza değil, yönünü bulman için kalbine fısıldanan şefkatli bir ilahi davettir. Modern dünyanın o ışıltılı sokaklarında, vitrinlerin süsü arasında kendine bir sığınak arıyorsun. Her yeni eşyada, her yeni beğenide o içindeki derin yırtığı yamamaya çalışıyorsun. Sanıyorsun ki o terfi gelirse, o insan seni severse, o tatilde uzaklara gidersen göğsündeki o ağır kaya unufalak olacak. Oysa hepsi geçici birer serap, birer göz aldatması. İnsanların iki dudağının arasından çıkacak o onaya, atacakları o tek bir mesaja asılı kalmaktan yorulmadın mı? Kendinden parçalar koparıp verdikçe, kendi bütününde yaralar açtıkça içindeki o boşluk daha da derinleşiyor. Gözlerini o aldatıcı ekranlardan, o geçici alkışlardan çekip kendi iç odana dönme vaktin geldi. Bu yapay dünyanın sana sunduğu huzur kapıları tıpkı İbn Sina'nın bahsettiği içi boş altın kandillere benzer. Dışarıdan ışıl ışıl parlar. Herkes değerine ve ihtişamına hayrandır. Etrafındaki herkesi aydınlatmak için durmadan yanar. Ama o kandilin içi bomboştur. Ne kendini aydınlatacak bir yağı ne de kendi ateşini harlayacak gücü kalmıştır. Başkalarını aydınlatırken kendi karanlığında boğulan o altın kandil sensin. Ruh, hakiki olanı aramaya başladığında bedenin o sığ ve yapay olanı taşıyacak takati kalmaz. Bu yüzden o tatlı gürültüyü sustur ve o en derindeki sese kulak ver. Her gün daha fazla tüketerek, daha hızlı koşarak o göğsündeki sızıyı susturabileceğini mi sanıyorsun? Hayır, o koşturmaca sadece zihnindeki o yırtıcı uğultuyu biraz daha artırır. İçinde yankılanan o sessiz çığlık, seni o yapay gürültülerin elinden kurtarmak için çalan ilahi bir çandır. Büyük bilge İbn Arabi Hazretleri, Fütuhat-ı Mekkiye isimli o derin eserinde, ruhun bu dünyada çektiği acıları gurbet makamıyla açıklar. O der ki, ruh bu topraklara ait değildir. O kadim bir vatandan, ilahi huzurdan bu gurbet yurduna sürülmüştür. İşte bu yüzden önüne yeryüzünün tüm saraylarını, tüm hazinelerini sersen bile, içindeki o darlık asla gitmez. Gurbette olan bir garip, ne kadar süslü odalarda ağırlanırsa ağırlansın, hep o eski ocağını, o baba evini özler. Sen bu dünyada garipsin. Ruhun bir gurbetçidir. Etrafındaki o kalabalıklar, o yapay neşeler seni asla avutamaz. İbn Arabi Hazretleri o keskin gerçeği şöyle açıklar. Allah bir kulunu kendine seçtiğinde, dünyadaki tüm nesnelerin ve insanların lezzetini ondan çekip alır. Bunu seni cezalandırmak için yapmaz. Kalbini o geçici heveslerin sığ hapishanelerinden kurtarmak için yapar. Tıpkı o meşhur tasavvufi kıssadaki çatlak kova gibisin. Irmaktan su taşırken yol boyunca sızdırıyorsun. Kusurlu olduğunu, suyu tutamadığını sanıyorsun. Oysa o sızan sular geçtiğin yollardaki tohumları sular. Patikayı çiçek bahçesine çevirir. Senin o kusur zannettiğin kırıkların, o geçmeyen boşlukların aslında geçtiğin yollara can suyu veren merhamet pınarlarıdır. Yaradan senin o eski bencil, o hırslı benliğini kırmak ister ki içindeki o saklı hazine ortaya çıksın. Ruhunun bu gurbet yolculuğunda attığı her adım aslında o kadim vatanına olan hasretini tazeler. Sen buralara ait olmadığını her hissettiğinde kalbindeki o ilahi imzanın nuru biraz daha parlar. Gurbetin sızısı ağırdır, evet.
Ama o sızı seni her an o biricik yurduna doğru çeken kutsal bir pusuladır. Gurbetteki ruh, o sızlayan özlemini dindirmek için kendine bu topraklarda yapay vatanlar inşa eder. Bu yapay vatanların birincisi, insanların sevgisi ve o bitmek bilmeyen onay bağımlılığıdır. Kaç sabah telefonunu eline alıp o mesajı bekledin, kaç gece o iki dudak arasından çıkacak övgüye muhtaç yaşadın. Değerini insanların o değişken terazisinde tartmaya kalktığında, o teraziyi elinde tutan her geçici varlık seni en hassas yerinden kırdı. İlahi rızayı bir kenara bırakıp insanların rızasına koştuğunda kalbinde görünmez putlar inşa etmeye başladın. Bir insanın gelişi seni cennete çıkarıyor, gidişi cehenneme düşürüyorsa orada çok tehlikeli bir bağlılık vardır. Oysa insan güvenilecek bir liman değildir. O da senin gibi bir yolcudur. İkinci yapay vatan, başarı, kariyer ve statü hırsıdır. Sanıyorsun ki o zirveye ulaşırsan, o ünvanı alırsan, içindeki o sessiz feryat dinecek. Oysa o hedefi yakaladığın günün ertesi sabahı, o uyuşturucu etki geçer ve o koca boşlukla yine baş başa kalırsın. Kendi sınırlı aklımızla çizdiğimiz o dar sınır çizgilerine güvenmek büyük bir yanılgıdır. Dünyevi başarı sadece bir araçtır. Ruhun asıl gıdası olamaz. Üçüncü yapay vatansa, anlık hazlar, o bitmek bilmeyen alışverişler, tatiller ve geçici heyecanlardır. Bütün bunlar, İmam Gazali'nin o sarsıcı uyarısıyla, uykudaki bir insanın rüyasındaki tatlı rüyaları gerçek sanmasına benzer. İnsan uyandığında, o rüyaya sadece şaşırarak bakar. Sen de o anlık hazların uykusundan uyanmadıkça, kalbindeki o ebedi açlığı dindiremezsin. Üzerine dara gelen o eski elbiseleri, o sığ dostlukları bırak artık. Sen o eski kıyafetlere artık sığmıyorsun. Bu üç yapay vatanda seni sadece geçici bir süre için uyuşturur. Zira göçücü olan her şey gitmeye mahkumdur. Ve gittiğinde senin o aldatıcı sığınağını da beraberinde götürür. Peki, bu gurbet ne zaman bitecek? Kalbin asıl vatanı neresidir? Göklerin Rabbi o bükülmez vaadini Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle mühürler. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Onun tecelli sarayıdır. Sen o sarayı geçici heveslerin çöpleriyle doldurduğunda ilahi merhamet o çöpleri fırtınalarla süpürür. İbni Arabi Hazretleri der ki, kalp bir aynadır ve o ayna cilalandığında içindeki ilahi nuru yansıtmaya başlar. İşte yaşadığın o kayıplar, o geçmeyen darlıklar aslında kalp aynanın cilasıdır. O ovulmalar, o yalnızlıklar canını acıtır. Ama bittiğinde o aynada sadece o görünür. Arının çiçeğe gelmesi gibi. Çiçek arı gelsin diye ekstra bir çaba sarf etmez. Fıtratı gereği sadece güzel kokar. Sen kendi özünü, kalbini güzelleştirdiğinde kıymetini bilenler ve hak ettiğin her nasip sana kendiliğinden yönelecektir. Zamanından önce dalından koparılan bir meyvenin ekşiliği gibi, olgunlaşmamış bir kalbe inen lütuf da ağır bir yüke dönüşür. İşte bu yüzden Yaradan seni o bekleme odasında olgunlaştırıyor. Kabını genişletiyor. Dervişe sormuşlar, kalp neden yorulur? Derviş o kelimesiz sükûnetle cevap vermiş. Taşıması gerekenden daha fazlasını taşıdığı için. Sen bir insanı, bir geleceği, bir kaderi omuzlarında taşıyamazsın. Bırak o yükleri, asıl sahibine teslim et. Emaneti sahibine geri vermek, işte kurtuluş kapısı buradadır. Kalbinin asıl yurdunda dinlenmek, her sabah o ilahi inşirahla uyanmak demektir.
Sen o aldatıcı sığınakları birer birer ellerinden bıraktığında, göğsündeki o ağır yükün hafiflediğini göreceksin. Kalp ancak asıl sahibine döndüğünde o aradığı serin emniyeti bulabilir. İmam Gazali Hazretleri o teslimiyet kuralını şöyle fısıldar. Tevekkül, kulun o geçici sebeplere tutunmayı bırakması ve sadece sebeplerin asıl sahibine güvenmesidir. Yaradan'ın sana ders verirken susması, seni terk ettiği anlamına gelmez. Öğretmen ders anlatırken konuşur ama sınav kağıdı önüne geldiğinde susar. O sessizlik terk ediliş değil, hocanın seni en dikkatli izlediği, senin o içindeki cevheri ortaya çıkarmanı beklediği andır. Parmaklarındaki o inatçı gerginliği yavaşça serbest bırak. Sıkıca tutunmaya çalıştığın o geçici köprüleri artık rüzgara teslim et. Zira senin için en başından beri yazılı olan o güzel senaryo, senin o telaşlı çırpınışlarına ihtiyaç duymadan seni en doğru zamanda bulacaktır. Şimdi dürüstçe kendine sor. Sen huzuru en çok nerede aradın ve bulabildin mi? Eğer bugün o yapay kapılarda beklemekten vazgeçtiysen, aşağıya in ve bu manevi uyanış ahdini şu tek kelimeyle mühürle. Döndüm. Yapay beklentilerden, geçici sığınaklardan sıyrılıp asıl yurduma döndüm de. Yalnız değilsin. Selam ve duayla.